Şimdi buradaki ledleri start stop butonuyla devreye alalım. Bakın devreye almadığım zaman istediğim kadar dirençlerini değiştireyim. Bir değişiklik olmuyor. Devreye aldığımda üstteki led yanacak. Şunu sıfıra çekeyim. Şuradaki led yanacak. Yani artık analog okumanın aktif olduğunu gösterecek bana. Yine aynı şekilde bir öncekinde olduğu gibi ışık şiddetleri artırılabiliyor ve azaltılabiliyor. Şimdi şu noktadayken stop'a basacak olursam ne olacak? Stop'a bastığımda bunun içerisinde değer kalmasın diye stop'la birlikte tüm değerleri sıfırladım. Start'a basacak olursam da kaldığı yerden ne yapacak? Devam edecek. Finlar Opta PLC'nin analog girişlerini test ettiğim, denediğim, bunlarla ilgili örnek çözdüğüm ikinci video bu. Birincisi basitti, ikincisinde biraz daha sayısal işlemler katayım dedim işin içerisine. Finlar Opta'nın A00, A7, 8 bit girişe sahip ve bu girişler 0-10 volt aralığında analog olarak da çalışabiliyor. İçerisinde 10 bitlik bir çevirici var. Analog dijital çevirici. 0 ile 1023 arasında sayısal değer elde edebiliyoruz. Benim buradaki potansiyometrem tam 10 volt vermediği için sayısal değeri 930'larda falan alabiliyorum en fazla. Bundan önce dediğim gibi basit bir örnek yapmıştık. Bu örnek şu şekilde olacak. Benim Opta'nın üstünde LED D0, D1, D2, D3 4 tane durum LED'im var. Şimdi benim elimdeki Opta'da 4 tane dijital çıkış var. O nedenle analog giriş, analog çıkış işlemi yapamıyorum. Dijital çıkışlarla bunu yapamayacağım. Röle çıkışı veriyorlar. Hızlı değiller yani. O nedenle üzerinde en hızlı kullanabileceğim çıkışları, durum ledleri, bu ledlerle örnekler yapacağım. Burada potansiyometrem var. Potansiyometrenin değerini arttırdığımda üzerindeki durum ledlerinin ışık şiddetleri sıralı olarak ne yapacak? Artacak ve en son hepsi birden yanacak. Yani demek istediğim şu. Foto hareket ettirdiğimde D0'ın ışık şiddeti, D1'in, D2'nin ve LED D3'ün ışık şiddetleri artacak. Pot sona geldiğinde de tüm buradaki ledler tam ışık şiddetiyle çalışacak. Şimdi programlama mantığını nasıl oluşturacağız? Burada potansiyometrenin hareketiyle birlikte ledin ışık şiddetinin değişmesi söz konusu. Bu şu demek. Örneğin ledlerden herhangi biri için düşünecek olursanız başlangıçta sönük olma süresi yanma süresinden daha büyük. Daha sonra yanma süresi yavaş yavaş artıyor ve sona gelindiğimizde led tamamen ne yapacak? Yanacak. Burada potansiyometrenin 930'a kadar çıkış veriyor demiştim ama sayılar bana yuvarlak gelsin diye 0 ile 800'lük sayısal değer verecek range'ini kullanacağım. Burada ledlerde 0-200, 200-400, 400-600 ve 600-800 aralığında bu çıkışlarda çalışacak şekilde ne yapmışım? Ayarlamışım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ledleri belirli çevrimlerde yaktım. Yani bu çevriminin sizin yanma ve sönme durumu belirli çevrimlerde olabilir. 500 milisaniyede denedim, 100 milisaniyede denedim, 50 milisaniyede denedim. 100 milisaniyede daha temiz görüntü aldım. Bir de şu var. Videoda çektiğim için bunu. Videoda nasıl gözükecek bilmiyorum. Hani hem düzgün gözükürse hem de videonun tarama zamanıyla LED'in yanıp sönme zamanı senkron olursa istediğim şekilde düzgün bir çıkışta alamayabilirim dedim. Aslında 25 frame bölü saniyede ben bunları renderlıyorum. 29'da yaparsam belki daha düzgün olur. Bir bakacağım onu videoyu renderlarken. Şimdi 100 milisaniyede daha gözle görülür düzgün bir görüntü aldığım için her bir çevrimi şu çevrimlere 100 milisaniyelik zaman aralığında kullanacağım. Burada başlangıç noktası var. Her bir yanma miktarına göre bir başlangıç noktasından başlamam lazım. Burada da bunun içerisindeki zamanı tutabilmeniz için milisi belli noktalarda değişkenler atamanız lazım. Yani programa başladığımda akıp giden milis zamanını başlangıç değerine ne yapıyorum? Atıyorum. Bu çevrimin benim programın başında sabit olarak vereceğim 100 milisaniyeyi. Akıp giden milis değerini başlangıç zamanına atıyorum. Daha sonra LED'in şuradaki range'ine göre aldığı değere göre de buna bir yanma süresi veriyorum. Onu basit bir matematiksel formülle yaptım. Burada bir başlangıç akıp giden milis değerini başlangıç olarak bir atadım, değişkene atadım. Ona göre buradan aldığım A7 pininden aldığım analog değere göre bir yanma süresi verdim. Tabii doğal olarak yanmanın sonunda bu sönecek bir sönme zamanım oluşuyor. Bir de yine bu başlangıç değerine geldiğinde benim burada ne yapması lazım? Restart yapması lazım. Yani tekrar
bu işleme başlaması lazım. Örneğin burada geldi, restart yaptı. Daha sonra örneğin değer şu şekle geldi. İşte burada sönme zamanı matematiksel formülden değişti. Büyüdü ve en son ne yaptım? Tüm led yanacak şekle getirdim. Dediğim gibi akıp giden zamanı başlangıç değerine atıyorum. Daha sonra matematiksel bir basit formülle buna bir sönme zamanı veriyorum. Bu sönme zamanını A7'den aldığım analog veriye göre yapıyorum. Daha sonra da ne yapıyorum? Aslında başlangıç noktasına gelindiğinde tekrar restart zamanı veriyorum. Bu restart zamanı aslında başlangıç artı benim için çevrim süresidir ve restart'ı attıktan sonra o sorguya bir daha ne yapıyorum? Giriyorum. Şimdi kodlara bakalım. Potansiyometreden aldığım değeri pot değer diye bir değişken atamışım. Unsigned integer de olabilir. Çok önemli değil. Başlangıç zamanını başlangıç diye bir değişkenin içerisine alacağım. Daha sonra sönme zamanını hesaplayacağım. Daha sonra restart zamanını hesaplayacağım. Burada zaman katsayısı dediğim şey yanma süresinin aldığım analog değerdeki veriye göre işte ne kadar olacağını, ne kadar üstüne ekleneceğini söyleyecek bana. Ve çevrim süresi de dediğim gibi ledlerin yanış çevrimlerini 100 milisaniye olarak aldım. Şuradaki led D0'dan D3'e kadar 4 ledimi output olarak atamışım. Analog değeri aldığım A7 input olarak atamışım. Şunları aslında programın sonunda bahsedeceğim. Bunlar butonla devreye alacağım. Butonla devreden çıkartacağım. O butonlar ve analog kısmın aktif olduğunu göstermek için de üstündeki bu reset düğmesinin ya da işte reset düğmesinin üstteki yeşil led'i yakmışım. Şimdi bu void loop kısmına bakmayacağım. Bunu void pot diye bir alt programda tüm işlemleri yapıyorum. Şimdi pot değeri okuyorum. Pot değer benim neydi? Başta açmış olduğum bir hafıza alanıydı. Pot değeri okuyorum. Pot değeri nereden okuyorum? A7 pininden ve analog olarak okuyorum. Yani burada 0 ile 800 arasındaki bana aslında 930 veriyi verecek olan potansiyometrenin ne yapıyorum? Değerini okuyorum. Bu analog read dediği, A7 dediği bana 0 ile 930 arasında sayısal veriyi potansiyometrenin hareketine bağlı olarak ne yapıyor? Veriyor. Şimdi şeye geri dönecek olursam sunuya. Bu sunuda ne dedim? 0 ile 200 aralığında 0. ledi, 200 ile 400'de 1. ledi, 400 600 sayısında işte 2. ledi ve 600-800 arasında bakın 3. ledi yakacağım. O zaman 1. led için işlem yapacağım. Yani D0 için işlem yapacağım. Diyeceğim ki pot değer 0'dan büyükse ve 200'den küçükse. Aslında bu aralığı şu şekilde aldırmak istedim ama yani 0 ile 180 arasında tek bir hamlede bitireyim dedim ama bunu program kabul etmedi. Hatta gitti en son veri neyse o veriyi yaz, yani 4'ünü birden yaktırdı. Böyle bir şey Arduino'da yapılamıyor mu? Daha önce denememiştim. Denedim. Şu an olmadı. Çok da sorun değil. V işlemini koyarım. Pot değer 0'dan büyükse ve pot değer işte ne diyelim 200'den küçükse. V işlemi aslında şu işlemin aynısını ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Burada potansiyometreye çok hızlı hareket ettiğinizde eski veriler kalabiliyor içerisinde. Yani çok hızlı hareket. Daha önce bu temel Arduino programlama ile ilgili yaptığım örneklerde bunu görmüştüm. Yani potu siz çok hızlı hareket ettirdiğinizde burada sonuç itibariyle piyasa bir çevrim zamanıyla çalışıyor ve bazı değerleri atlatabiliyorsunuz ve yanmaması gereken çıkışlar yanabiliyor ya da yanması gerekenler sönük kalabiliyor. Ona önlem olarak eğer ben 0-200 aralığına girmişsem, yani birinci ledi çalışıyorsam, yani D0'ı çalışıyorsam tabi burada diğer ledlerin ne yapması lazım? Sönmesi lazım. Diğer ledleri söndürmüşüm. İlerleyen ledlerde de yanması gerekenleri yakacağım, sönmesi gerekenleri söndüreceğim. Şuradaki restart olayını biraz sonra bahsedeyim. Direkt döngünün içerisinden başlayalım olaya. İşte akıp milis demiştim ki milis komutu akıp gidiyor. Akıp giden milis komutunu şu an bir başlangıç zamanı içerisine aldım. Yani şu başlangıç noktasını ben oluşturdum. Ondan sonra buna bir sönme zamanı hesaplayacağım. Daha sonra restart zamanı hesaplayacağım. Restart zamanından sonra bu işlemleri ne yapacağım? Her bir sönmeden sonra, restarttan sonra tekrarlayarak yeni değerlerle ledin ışık şiddetini değiştireceğim ya da yanma süresini değiştireceğim. Şu anki zamanı başlangıç zamanı olarak, akıp giden zamanı başlangıç zamanı olarak almış. Şimdi zaman katsayısı burada hesabım. Pot değer bölü 200 demişim. Şimdi benim buradaki led D0'ı yakacak olan gerilim değeri ne? Ya da işte sayısal değer ne? 0 ila 200 arası. Yani burada benim alacağım maksimum değer ne? 200. Benim şeyi ne olarak almıştım? Çevrim süresini
Şurada da görüyorsunuz 100 milisaniye. Yani 100 milisaniyelik bir zamanı en sona geldiğinde, yani 200'e geldiğinde ne olacak? Bu ledin yanması %100 olacak. Yani devamlı yanacak. Ama bunu nerede yapacak? 100 milisaniyelik bir zamanda yapacak. Yani şöyle söyleyeyim. Elimde benim 200 gibi bir sayısal değer var. Ledin full yanmasında, tamamen yanmasında. Ama bu işlemi ben 100 milisaniyelik zaman aralığında çevrimde yapmak istiyorum. O nedenle eğer ben aldığım analog değeri 200 değerini 2'ye bölecek olursam tam bu çevrim zamanına oturuyor. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Örneğin potansiyometre bana 50 veriyorsa bunun 50 verdiğine 200'ün 4'te 1'i. 50 veriyorsa potansiyometre 4'te 1'i. O zaman 100'ün de 4'te 1'i yanması lazım. 25. Ya da potansiyometre bana 100 veriyorsa, yani aldığım analog değerin yarısını alıyorsam bu çevrim süresinin ne olması lazım? Yarısında aktif olması lazım dedin. Yani 200 100 veriyorsa 100 50 olması lazım ki %50'lik yarı zamanı karşılayayım. O nedenle ne yaptım? Şurada pot değeri 2'ye böldüm. Bunu 500 milisaniye alsaydım ne olacaktı? Örneğin o ara çevrim süresine. Şimdi 200'lük bir değer var ve bu 200'lük değeri benim 500 milisaniyeye yaymam lazım. 200'lük değer full olduğunda 500 milisaniye ne yapması lazım? Kapatması lazım. Bu sefer de ne yapmam lazımdı? Mesela pot değeri 2,5 ile çarpmam lazımdı. 200, 2 ile çarparsan 400, tabii 2,5 ile çarpmam lazımdı. Eğer mesela oradaki çevrim süren benim 500 milisaniye olsaydı şurada pot değer çarpı 2,5 olacaktı. Benim zaman katsayısı yanık kalma süresini aslında hesaplattığım yer. Sönme dediğim şey tamam. Başlangıcını bulduk. Akıp giden milis değeri. Zaman katsayısını buldum. Ne kadar süre yanacağını ve bu ne zaman sönecek? Bunun bir de sönme zamanı olması lazım. Sönme zamanında başlangıç zamanı artı zaman katsayısı dediğim şu. Örneğin pot bana orada 200 olması gereken pot 100 veriyorsa, yani yarısını veriyorsa, buradaki 100 milisaniyem ne olacak? 50 milisaniye olacak. Örneğin milis 1000'de yakalamıştı. Şurada 1000'de yakalamıştı. Şurası 1000. 50 milisaniyede benim burada zaman katsayım var. 1050'de bu ledin akıp giden milis zamanının 1050 olduğunda bu ledin ne yapması lazım? Sönmesi lazım. Peki restart ne olacak? Bu ne zaman tekrar başa dönecek? Restart'ta ne? Başlangıç artı çevrim süresini verdiğinizde bu bir ledin yanma zamanını bana verir. Buraya ben ne verdim? High verdim. Şimdi peki gelelim şuraya. Niye if sorgusunu milis büyük restart'la dedim? Bu sorguya ne zaman girecek? Milis komutu restart ilerleyip restart zamanı geldiğinde, yani restart zamanı ne? Başlangıç artı çevrim. Dediğim gibi 10.000'le başlamıştı. Bu tamam mı? Ondan sonra 10.000'le başlamıştı. Çevrim süresine 100 milisaniye verdik. 10.100'e geldiğinde akıp giden milis zamanı bunun tekrar başa dönmesi lazım. Tekrar şu katsayıları ne yapması lazım? Alıp hesaplaması lazım. O zaman benim eğer akıp giden milis değerim ne olacak burası? Tekrar anlatayım şurayı. Başlangıç değerini ben nerede yakalamıştım? Örneğin 1000'de yakaladım. Hesaplamaları yaptım. Pot 200 veriyordu. 100 veriyor diyelim. 100 bölü 2. 50 milisaniyede sönecek. 1000 başlangıç değeri artı 50. 1050'de sönecek. Yani 50-50 yarı yarıya olduğunu düşün. Peki restart ne olacak? Restart'ta başlangıcı ben 1000'de yakalamıştım. Çevrim sürem 100'dü. 1100'de tekrar restart yapacak ve o led tekrar yanacak ve yanarken de şuradaki yeni hesaba göre, yeni aldığı potansiyometrenin aldığı analog değere göre yanma süresi artacak ya da azalacak. Tamam. O yüzden benim milis akıp giden milis komutum 1000'de yakalamıştık. Burada restart'ı ben ne vermiştim? Başlangıç 1000 artı çevrim 100, 1100. 1100'e geldiğinde şunu bir kere yaptı. Restart değeri şunu yaptığında restart değeri milis şu anda 1000'de, restart değerini 1100'e attım. Tamam mı? Ondan sonra akıp giden milislerde 1100'e gelene kadar şu döngüye bir daha girmez. Ne zaman ki 1101 olur şurası, 1100'ün üstüne çıktığında artık benim için o çevrim bitmiştir. O çevrim bittiği için şunları tekrar hesaplatırım. Yeni sönme zamanı ne yapar? Burada işleme girer. O nedenle şu döngüyü her başlangıçta yapsın ve restartta şu işlemi bir daha yapsın. Bir sonraki hesaplanan restartta bir daha yapsın diye burada akıp giden milis komutu restartın üstüne çıktığında şu döngüye tekrar girsin. Burayı tekrar anlatayım. Şurayı tekrar anlatayım ben size. Şimdi başlangıçta restart 0. Akıp giden milis her zaman 0'dan büyük olacağı için bu döngüye girdi. Ondan sonra akıp giden zamanı başlangıç akıp giden milis değerini başlangıca aldı. Demin de dediğim gibi 1000. Şu anda benim başlangıç değerim ne? 1000.
Zaman katsayısını ne pot değer bölü 2 örneğin %25 için verelim. Yani 250 veriyor diyelim. Yani potansiyometrem benim işte %25'te diyelim. 200'ün %25'i ne yapar? 4'te 1'e 50 yapar. 50 bölü 2 25 milisaniye zaman katsayım. Aslında bu zaman katsayım bana LED'in ne zaman söneceğini söylüyor. Geliyorum sönme zamanı. Başlangıcı ne almıştım? 1000 almıştım. Şurada zaman katsayısında ne bulduk? Pot değer bana ne veriyordu? 50 bölü 2 25. Artı zaman katsayısı 1025'te bu LED'im sönecek. Neye göre? Analogdan aldığı değere göre. Peki restartı ne zaman yapacak? 1000'de yakalamıştı. Çevrim süren benim neydi? 100 milisaniyeydi. 1100'de restart yapacak. Şimdi program devam etti. Buraya bir daha döner mi? Dönmez. Niye? Çünkü örneğin burada milisi 1000 yakaladım. Restart zamanını kaça attım? 1100'e attım. Milis şurada 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 diye gidiyor ama işte burada 1100'e gelene kadar ki her milis değerinde milis restarttan küçük olduğu için şu kısma bir daha girmeyecek. Ne zaman ki milis değeri şurada vermiş olduğum çevrim süresinin üstüne çıktı yani 1101 oldu. 1101 de şuna girecek. Buna girdiği zaman artık başlangıç değerini yeniden atayacak. Zaman katsayısı aldığı yeni değere göre işte ne yapacak? Yeni bir değer atayacak. Buna göre sönme zamanını hesaplayacak. Restart değeri de ne olacak? Bir sonraki işte aldığı 100 milisaniyeden sonra nereye örneğin ne zaman girdi? 1101. 1101 artı 100, 1201 değerine kadar bir daha buraya ne yapmayacak? Restart yapmayacak. LED'i yaktı. Şimdi bu LED'i söndürmem lazım. Bu LED'i de ne zaman söndüreceğim? Sönme zamanında söndüreceğim. O zaman yine diyeceğim ki milis sönme zamanının üstüne çıkarsa. Sönme zamanını burada ne hesapladık? Örneğin biz 4'te 1'i veriyorduk. 100'ün 4'te 1'i 25 milisaniye. Milis 1025'in üstüne çıktığında yani 1026 olduğunda LED'in sönmesi lazım. Ve LED'i ne yapıyor? Burada söndürüyor. Bir sonraki çevrime geliyor. Yani 1100'ün üstüne çıkıyor. 1101 oluyor. Artık zaman katsayısı hesaplanıyor. Başlangıç zaman değeri örneğin tekrar 1101 oluyor. Ya da 1102'de yakalıyor. Bilmiyorum yani çevrim hızını. Buna göre bu değeri tekrar ne yapıyor? Hesaplıyor. Şimdi zaman katsayısını şurada da hesaplatabilirdik. Ben orada hesaplatmayı seçmedim. Aynı şey ama fark şu. Şu if sorgusuna ne zaman giriyor? Restart yediği an giriyor ve bir sonraki çevrimde buna girmiyor. Ne zaman ki restart zamanı tekrar geldiğinde, yeni değer geldiğinde bu sorguya bir daha giriyor. Ve zaman katsayısını sadece restart yediğinde hesaplaması benim için yeterli. Eğer buraya koyacak olursam if döngüsüne girdiğinde yani pot değer 0 ile 200 arasında her seferinde zaman katsayısını ne yapacak benim için? Hesaplayacak. Bunu hesaplatmama gerek yok. Pot değer değişecek mi? Pot değer değişecek. Hani ne diyeyim ben size? O 100 milisaniye çevrim zamanı içerisinde pot değer değişecek ama pot değer değişse de şuradaki pot değer değişse de şuraya bir daha girmeyeceği için yani bir sonraki restart zamanına kadar girmeyeceği için şuradaki hesapladığı zaman katsayısı bir anlam ifade etmeyecek. Yani hesapladı burada zaman katsayısını buraya girdi. Yani şunu kullanmadığımı düşünün şurada. Burada aldığımı düşünün. Bu döngü içine girdi. İşlemi yaptı. Burada benim için önemli olan ne? Restart zamanı ve sönme zamanı hesapladı gitti. Bu döngüye bir daha girecek mi? Girmeyecek. Girmeyeceği için şuradaki zaman katsayısını bu döngüye girmeden hemen önceki satırda aldığı değerler olarak işletecek. Ve ne yapacak? Ona göre sönme zamanı ve restart zamanında restart işlemini yapacak. Pot değerinin o ara değişmesi benim için bir anlam ifade etmiyor. Yani o 100 milisaniyelik zaman bazında düşünürsek benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü buraya girip tekrar yeni işlem yaptıramayacak. Yaptıramadığı için de diyorum ki her döngüde tek tek bunu programı hesaplatmama gerek yok. Hesaplamasının bir anlamı yok. Şurada bunu hesaplatayım. İşlemlerini yapsın ve devam etsin. Yani o 100 milisaniyede tek döngüde şunu hesaplatayım. Diğer 100 milisaniyelik zaman içerisinde program tekrar bunu hesaplamasın. Program yorulmasın. LED D0'da söndürmüşüm. Şimdi gelelim 200-400 aralığına. 201'den büyükse 400'den küçükse demişim pot değer. LED D0 artık neye geçtik? 200'ü bitirdik. 200'den değer almaya başladık. O zaman zaten LED D0 yanacak. Dediğim gibi çok hızlı hareket ettirirsiniz. LED D0 şuradaki döngüde örneğin %50'de yakalar. 50 milisaniye yakar. Pat diye siz pot değeri 200'ün üstüne çıkmışsınızdır. Yani çevrim hızından daha hızlı bir şekilde çıkmışsınızdır. Bu sefer LED D1 yanarken LED D0 işte göz kırparak yanar. Bunun gibi işte hızlı değer geçişlerindeki sorunları engellemek için artık 200'e geçtiğinizde LED D0'ın yanıyor olması lazım. Yanıyor.
yanıyor. Zaten 200'ün üstüne çıktığımızda da şöyle söyleyeyim, şu döngü içine girmeyeceğiz. Burada bir herhangi bir değer değişimi yaptıramazsınız yani. Yaptıramadığınız için de 200'ü geçtikten sonra artık bunun ne olursa olsun, içindeki veri ne olursa olsun full yanması gerekli. Burada onu yapmışım. Ama ben şunu da biliyorum ki D2 ile D3'ün de yanmaması lazım. Şu anda D1'i yakıyoruz. LED D1'i yakıyoruz. Yine restart zamanı milis. Şuradaki işlemlerin aynısını yapmışım. Yalnız burada pot değer eksi 200 bölü 2 demişim. Burada pot değeri direkt 2'ye bölmüştüm. Niye? Artık 200'ün üstüne çıktım. 200'ün üstüne çıktığımda sunuya geri döneyim. Artık şurada 200'ün üstüne çıktım. Şu led için şu aralıktaki analog değeri kullanacağım ben. Yani 200-400 aralığını kullanacağım. O nedenle ama bana örneğin şurada mesela bunun aralığı ne? %50'si 300. Bu bana 300'ü verecek ama bunun 200'ü önceki ledin için. Burada 300 verdiğinde bu ledin yarım yanması lazım. Bu sefer 300 milisaniyelere falan geliyor ikiye böldüğünüz. 150 milisaniyelere geçiyor. Aşıma gidiyor. Zaman aşımına gidiyor. Mantıklı olmaz. Benim için şu ledi yakacak. Zaman aralığı ya da işte zaman aralığını verecek analog değer 200 ile 400 arasıdır. Şu led için 400 ile 600, şu led için de 600 ile 800 arasıdır. O zaman ben şuradaki arada aldığım değerden 200'ü çıkarırsam şu led için gerekli olan katsayıyı ne yaparım? Bulurum. O nedenle 200'ü çıkarttım. Yine yanma sönme zamanları aynı. Devam ediyorum. Mesela 400'e çıktığımda da artık D0, D1'in hay olmuş olması lazım. Ama D3'ün yanmamış olması lazım. Yine bu sefer de pot değeri 400'den çıkarıyorum, 2'ye bölüyorum. Yine aynı hesaplamaları yapıyorum. İşte 600-800 aralığına geldiğimde de artık D2, D1, D0 yanıyor olması lazım. Çünkü onları artık onun değerlerinin üstüne çıktık. Yine aynı işlemleri yaptım. Bu sefer pot değerden 600'ü çıkarıp sadece o aralığı alabilmem için bunu 2'ye böldüm. 800'e çıktığımda da ne olacak? 930'a kadar değer veriyordu. 800'ün üstüne çıktığımda da artık tüm ne yapması lazım? Benim ledlerimin yanması lazım. Bu pot alt programında yaptığım işlem. Bunu direkt siz gelip void loop'un içerisine yapıştırabilirsiniz. Yani şuraya void pot değil de void loop diyebilirsin. Olabilir. Ama ben şöyle bir ayrıma gitmek istedim. Dedim ki bu analog ölçümü ben sadece start stop butonlarına bastığımda, start'a bastığımda bu işlemi yaptırayım, stop'a bastığımda bu işlemi yapmasın. Hem alt program kullanılmayı da burada göstereyim dedim. Yaptığım işlem ne? Dediğim gibi şu analogun çalıştığını göstermek için reset butonunun üstündeki yeşil led, şu start stop butonları, eğer demişim ki start butonuna basılmışsa yeşil led'i yak. Stop butonuna basılmışsa, şurada da stop butonuna basılmışsa, işte ne kadar led varsa analogdaki yanan ledleri de söndüreyim. Çünkü stop butonuna bastığınızda atıyorum void pot döngüsüne bu girmeyecek. Girmediği için de en son ne değer varsa içinde o kalacak. Örneğin ledler yanıyorsa içerisinde stop'a bastığımda oradaki ledler döngü bir daha oraya gitmeyeceği için, oradaki ledlere sıfır ataması olmayacağı için yanmasını sürdürecektir. O nedenle diyorum ki tüm ledleri burada söndür. Daha sonra demişim ki eğer demişim yeşil led yanıyorsa, yeşil led neyle yanacaktı? Start'la yanacaktı, stop'la sönecekti. Start stop aralığındaysam yani yeşil led yanıyorsa demişim ki pot döngüsünü yani pot alt programını çağır demişim. Buradan pot alt programına ne yapmışız? Bir atlama yapmışız. Burada başka bir deneme yaptım. Switch case'de bu işi yapabilir miyim dedim. Aldığım pot değeri analog olarak okudum A7'den. Daha sonra bunu seçme diye bir değişkene ne diyeyim ölçeklendirerek yani map komutuyla ölçeklendirerek indirdim. Ne aralıkta alıyorum pot değeri ben? 0.800 aralığında alıyorum. Bu 0.800 aralığındaki değeri bana 0.3 aralığına ölçeklendir demişim. Seçme 0.800 ben pot değer okuduğumda bunu bana 0.3 aralığına range'ine indirecek. Daha sonra seçme demişim switch 0 gelecek. Ne gelecek? Bu 0.800 değişimine göre bana 0 gelecek, 1 gelecek, 2 gelecek ve 3 gelecek. Switch seçme demişim. Eğer 0 geliyorsa şu işlemi yaptır. İşte 1 geliyorsa şu işlemi yaptır. 2 geliyorsa bu işlemi yaptır. 3 geliyorsa bu işlemi yaptır şeklinde burada case'leri yerleştirmişim. Ne oldu? İşte bu aslında benim if 0-200 aralığını sorgulayan if döngümün yerine geçti. Burada yine aynı matematik işlemlerini yaptırdım. Şu bana örneğin 200-400 aralığındaki sorguyu yapan if sorgusuna yerine geçti buradaki case 1. Örneğin şu buraya kadar bu aradaki işlemi yapıyor. Yalnız burada şöyle bir sorun yaşadım. Sanki bu map komutu benim istediğim gibi çalışmadı. Aralarda işte ışık şiddetlerinin birden artmalar falan gördüm. Bunun üstünde vakit bulursam map komutunun üstünde bir daha çalışacağım. Belki bununla ilgili de başka bir örnek çözeceğim. Arkadaşlar Findar Opta PLC'yi Arduino IDE ile programladığım analog
analog girişleri test ettiğim bu ikinci videoda. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Findar Opta'nın analog girişlerini deneyeceğim. Benim potansiyometrem burada. Bu temassız manyetik bir potansiyometre. Şu şekilde hareket ediyor ve içerideki dirençlerini değiştiriyor. Bu Opta girişleri 0-10 volt analog olarak. Burada benim PLC beslemem var 24 volt. 24 volt PLC beslemesini aldım. Şu içeride küçük bir tane Zener'li devre var. Bu Zener'li devrede gerilim değerini ben 10 volta düşürdüm. Daha sonra 10 voltun girişlerine de potansiyometreyi bağladım. Buradaki potansiyometreyi. Bu potansiyometrenin ucundan da Opta'nın input girişine bağlantı yaptım.